Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere örgü fincan nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Örgü fincandan bardak altlığı yapacağız. Elimde böyle kalan küçük küçük ipler vardı. Ben de bu ipleri bu şekilde, bu tarzda farklı farklı modellerde bardak altlığı yaparak hem değerlendiriyorum hem de sizlerle paylaşmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Öncelikle altı için vizon rengimi alıyorum. Şöyle kenara alayım yaptığım modeli. Zincir çekiyorum arkadaşlar. Zincir çekerek başlayalım. 14 tane zincir çekeceğim burada. 2 4 tane yaptım. 5 6 7 8 9 10 11 12 tane çektim. 13 14. Şimdi arkadaşlar 2 tane zinciri bırakıyoruz. 3. zincirin tepesine şöyle bir tane tığımızı geçirip sık iğne yapıyoruz. Yanındakine de aynı şekilde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde zincirimizin tepesini sık iğne yaparak dolduruyoruz. Evet, 12 tane sık iğnem hazır. Geriye dönüyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bakın şu alt kısmı yapıyoruz. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı göze ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yanındaki göze tek. Başlara başa 2 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi aralara daha doğrusu tek yapıyorum. Sona geldiğimde tekrar aynı göze 2 tane yapacağım. Evet, sona geldim arkadaşlar. Bir tane yapmıştım. Sonuncusunu da sizinle yapıyorum. Siz de görün diye, daha net olsun diye 2 tane yaptım. Geriye döndüm, 2 zincir çektim. Hemen yanındaki göze sık iğne yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar her göze birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, sık iğnemi yaptım. Dönüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Doladım. İlk başa aynı göze 2 tane batıyorum. Diğerlerine birer tane yaparak bu sırayı da tamamlıyorum. Sona geldiğimizde sonuncusuna yine 2 tane yapacağız arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım. Sonuncusuna da gördüğünüz gibi 2 tane battım. Geriye dönüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sıranın sonuna kadar sık iğne yapacağız yine. Evet, sıramı tamamladım. Geriye dönüp tekrar aynı şekilde zincirimi çektim. 3 tane aynı göze başa 2 tane ikili trabzan yaptım. Yanındakileri birer tane yapıyorum. Sıranın sonuna geldiğimde sonuncu göze tekrar 2 tane yapacağım. O zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sırayı tamamladım. Böyle gördüğünüz gibi fincanımızın alt kısmı büyümeye başladı. Geriye dönüyoruz ve 2 zincir çekiyoruz. Aynı hemen yanındaki göze sık iğne yapıyorum. Yanına da sık iğne yaparak bu sırayı da tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Geriye dönüyorum. Son sıra olan ikili trabzanımızı yapıyorum. Aynı şekilde başa ve sona ikişer tane yapıyoruz. Aralara birer tane her sıraya yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. 2 zincir çekip geriye döndüm. Bu sıra son sıramız arkadaşlar. Sık iğne yapıyoruz.
Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, fincanımız oluştu. Şimdi kulpunu yapıyoruz. 12 zincir çekiyorum. ...12 zinciri çektim. Şurada ilk sırayı sık iğne yapmıştık. İkinciye ikili trabzan. Sonra üçüncüye tekrar sık iğne yapmıştık. O araya üçüncünün arasına ve ilk baştaki gözün arasına şöyle bir sık iğne yaparak kapatıyoruz. Geriye dönüyorum burada. 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bu yaptığım sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı göze batıp sık iğne yaparak kapatıyorum. Şimdi buradaki zincirlerin tepesine baştan başlayarak sırayla dolduracağız. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Birincisini yaptım. İkincisini de yaptım. Ve üçüncüsünü yaptım. Şimdi doluyorum. Yanına ikili trabzan yapıyorum. Burayı yapmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Yavaş ilerliyorum burada, kusura bakmayın. Yanına da ikili trabzan yapıyorum. Toplam 6 tane zincire, aradaki 6 zincire ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 5 altıncıyı da aynı göze yapıyoruz ki kambur kısmını rahat verelim arkadaşlar. Şu boğum kısmını aynı göze batıyorum. Şimdi buraya yanına sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Üçüncü sık iğnemi de yaptım. Hemen şu tepeye bir tane batıp ilmek alıp kaydırma yöntemiyle burada kapatıyoruz arkadaşlar. Bir tane de zincir çekeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçiyoruz. Lila olan kısma. Lila ipimi aldım. Bir tane zincir çektim. Şimdi ipimi çıkardım tığımdan. Şöyle önce şuradaki fincanımızın hemen ilk sık iğnesinin tepesinden geçiriyoruz. Bir tane buraya zincir yapıp ipimizi sabitledik. Tekrar 2 zincir daha yapıyoruz. Doluyorum. Yanındaki göze ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Buradaki ipi de araya alabilirsiniz. Ben almayı unuttum. Hemen söküp tekrar alacağım. Bu sırayı ikili trabzan yaparak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, tamamladım bu şekilde ikili trabzan yaparak. Zincir çekip koparıyorum burada. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımdan çıkarttım. Yine buradan tığımı geçirip ilmeği o şekilde alıp burada birleştiriyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Yanındaki göze batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi bir kere doluyorum tığımı. Arada bir tane boş bırakıyorum. İkinciye batıp ikili trabzan yapıyorum. Aynı göze tekrar batıyorum. Aynı göze 5 tane batacağız arkadaşlar.
şöyle boğum kısmını oluşturuyoruz son sıramızın. 5 tane yaptım. Arada bir tane boş bırakıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Yine arada bir tane boş bırakıyorum. İkinciye 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi arada yine bir tane boş bırakıp ikinciye batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Son boğumu yaptıktan sonra kalan ikili trabzanların tepesini, zaten geriye 2 tane kalıyor. 2 tane sık iğne yapıyoruz ve burada son bir zincirle kopartıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. İkincisi de burada. Ben daha sonra temizleyeceğim. Şöyle ikisini göstermek istiyorum. Mutfak dekorasyonlarınızda kullanabilirsiniz. Bardak altlığı olarak kullanabilirsiniz. Şöyle bir tane fincanım vardı yanımda. Göstermek istiyorum. Bu şekilde. Ya da runnerlarınızı süsleme amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok amaçlı kullanabileceğiniz bir model oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.